Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle Pino ile yeni bir proje yapacağız. Projemizin adı Akıllı Kapı. Kapı bizi gördüğü zaman kendiliğinden açılacak. Acaba yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Peki bunun için gerekli malzemelerimiz neler? Hemen sayalım. 1 adet Pino kontrol kartımız, mesafe algılama sensörümüz, servo motorumuz, servo motorunun dönüştürücüsü ve servo motorun ucuna taktığımız pervane bölümümüz, 2 adet bağlantı kablomuz, pilimiz yani 9 voltluk pilimiz ve pil şapkamız. Pino kartımızın içerisine kodları yükledikten sonra bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştırmak için ve daha sonrasında ise Pino kartımızla bilgisayar arasındaki bağlantıyı kurmak için USB kablomuz, 1 adet silikon tabancamız. Silikon tabancayı da devremizi tasarımımıza birleştirirken kullanacağız. O zaman hemen sensörlerimizi nasıl kullandığımızı bir hatırlayalım. Şöyle pil yuvamı ve pil şapkamı kenara koydum. İlk olarak mesafe sensöründen başlayalım. Mesafe sensörümüz önündeki engelleri algılayabiliyordu. Peki Pino kontrol kartımıza nasıl bağlıyorduk? Üzerinde mor yeşil bir etiket vardı. Bu şu anlama geliyordu. Kontrol kartı üzerindeki yani Pino kontrol kartı üzerindeki mor yeşil etiketlere bağlayabiliyoruz. Yani 5 ve 6 numaralı kapılarımız bizim mesafe sensörümüz için uygundur. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla mesafe sensörünü Pino kartıma bağlıyorum. Ben 5 numaralı kapıyı seçiyorum. Daha sonrasında değer kontrolü yapacağız. Ve mesafe sensörümüzü bağladıktan sonra servo motorumuzu da bir bağlayalım. Servo motorumuzu bağlamak için önce dönüştürücüsüyle birleştirmem gerekiyordu. Burada birleştirirken kablolarımızın renklerinin bir önemi vardı. Hemen bu renkleri hatırlayalım. Kahverengiyi GND bölümüne, ortadaki kırmızı kabloyu 5 volta ve turuncuyu da D0 yazan yere denk getirmemiz gerekiyor. Hemen yapıyorum. Kahverengi GND, kırmızı 5 volt ve turuncu da D0'a gelecek şekilde dönüştürücüme taktım. Taktıktan sonra Pino kontrol kartımıza servo motorumuzu nasıl bağlıyoruz? Hemen bakıyorum. Üzerinde mor renkli bir etiket var. Bu şu anlama geliyordu. Pino kontrol kartı üzerindeki 1'den 6'ya kadar olan mor renkli kapılara sensörümü ya da modülümü bağlayabiliyorum. Hemen alıyorum bağlantı kablomu. Önce servo motoru taktım. Daha sonra kendime mor etiketli kapılardan birini seçiyorum. Ben 2 numaralı kapıyı seçtim ve 2 numaralı kapıya sensörümü bağladım. Servo motor modülümü. Pervanesini birazdan bağlayacağım. Şimdi ise Pino kontrol kartımızla bilgisayarımız arasındaki bağlantıyı kurmak için USB kablomuzdan yardım alıyorum. Bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu USB kablosunda Pino kontrol kartıma takıyorum. Harika. Şimdi bilgisayarımdan M-Block programını açıyorum. M-Block programını açtıktan sonra kartımızı kodlayabilmemiz için eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Bunun için uzantıları yönet ve arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve çıkan ilk eklenti paketini indiriyorum. İndirme işlemi yaptıktan sonra kapatıyorum. Uzantılarımı kontrol ediyorum. Pino seçili mi? Evet seçili. Arduino seçili. Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlardan Arduino'nun seçili mi diye bakıyorum. Seçili. Harika. Artık bağlantımı oluşturabilirim. Bağlan, seri port ve çıkan COM değerini seçiyorum. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu tamamen Pino kontrol kartınızı bağladığınız portun ismi. Şimdi bağlantım oluştuktan sonra bağlan deyip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi M-Block yazılımı ile Pino kartımızın haberleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda öncesinden Pino kartımıza bazı kodlar yüklediysek bunların sıfırlanmasını, silinmesini sağlıyor. Veya bir proje yapacaksınız diyelim ve projeniz çalışmıyorsa tekrar bir aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Harika. Ben şimdi bir sensörlerimin, modülümün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Daha sonra tasarımımı göstereceğim sizlere. Hemen mesafe sensörüne bakıyorum. Robotlar bölümüne geldim. Mesafe sensörümün kod bloğunu robotlar sekmesinden alıyorum. Kaç numaralı kapıya ya da pine bağladıysak bunu seçiyoruz. Ben 5'e bağladığım için 5 olarak bırakıyorum. Siz 6'ya bağladıysanız lütfen buraya girip 6'yı seçiniz. Ekrandaki ben panda karakterimi, mesafe değerimi yani mesafe sensörümün değerini sürekli okutmak istediğim için görünümden merhaba de kod bloğunu alıp mesafe sensörünün kod bloğunu merhaba de'nin içerisine yerleştiriyorum. Ve bana sürekli söylemesini istediğim için sürekli tekrarla dediğinizi duyar gibiyim. Kontrol bölümünden sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum.
Ve merhaba de kod bloğunu sürekli tekrarların içerisine yerleştiriyorum. Bunu bir olaya bağlı olarak çalıştırmak istediğim için olaylar bölümüne gidiyorum. Yeşil bayrak kod bloğunu alıyorum ve yeşil bayrağa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu an değerleri okuyor. 0 ile 400 santim arasında değerler okuyordu. Gördüğünüz gibi yaklaşıyor. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Algoritmasını da yavaştan kuralım. Benim mesafem yani engelim yaklaştıkça mesela 8'den küçük oldukça kapım açılsın diyeceğiz. Tamam, sensörümüz çalışıyor. Şimdi bir de servo motorumuzu kontrol edelim. Servo motorumuz da açılarla hareket ediyordu. 0'dan 180'e kadar açılarla hareket edebiliyordu. Hemen gelelim bir kodunu alalım. Robotlara geldim. Servo motor çalıştır diye kod bloğumuz var. Kaç numaralı kapıya bağladık? 2. Burada 1 yazıyor. Hemen bunu 2 numaralı kapıya getiriyorum. Açılardan da 90 yönüne dönmesini istiyorum. Bunun için hemen yeşil bayrağı tıkladığımda dönsün istiyorum. Şu an sanırım 90'da. Bir farklı açı verelim. Tamam, şu an 0'a döndü ama ben 90'a getirip pervanesini öyle takmak istiyorum. Tamam. Şu an tam olarak 90'da. Harika. Bir de şimdi size tekrar göstereyim. Bir 0 yapayım, göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an dönüyor. 180'e gelsin. Tamam. Ben 90'da istiyorum. 90'a geri getireceğim. Harika. Şimdi sizlere bir tasarımımı göstermek istiyorum. Ne yapacağım çünkü. Hemen ne yapacağımızı da anlayalım. Şöyle çok tatlı bir tasarımım var. Bu tasarımımın içerisinde şu kısmı boş bıraktım. Servo motorumu şuraya yerleştireceğim. Şöyle göstereyim daha rahat. Servo motorumu buraya yerleştireceğim. Mesafe sensörüm için de burada bir alan bıraktım. Mesafe sensörüme engel yaklaştığında ya da birisi geldiğinde kapımın tık diye açılmasını isteyeceğim. O zaman biz şimdi servo motorumuzu nasıl kodlamamız gerektiğini biraz da buradan göreceğiz. Bir örneğini yapalım. Şimdi şöyle 90'a tutacağım ben. Servo motorumun açılması için hangi derece yazmam gerektiğinin bir örneğini yapayım. Şu an 90'dayken böyle. Ben eğer 0 ol dersem bakalım. Gördüğünüz gibi direkt içeriye doğru açılıyor. Ama ben içeriye doğru değil, dışarıya doğru açılmasını istiyorsam eğer tekrardan 90'a getiriyorum. Şu an kapalı. Gelip buradan 180'e dön diyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer artık bu tarafa açıldı. O zaman benim açılarım 0 ile 180 arasında değişecek. Tekrardan 90'a getiriyorum. Mesafe yani engel yoksa, karşısında birisi yoksa benim açım 90'da duracak. Ama birisi yaklaştığında benim açım 180'e dönecek. Ben hemen şu elimdeki aparatı yapıştırmak istiyorum. Şöyle şurada yapayım. Çok fazla da silikon dökmüyorum. Şu şekilde yapıştırıyorum. Bir de bu yapıştırdıktan sonra denemek istiyorum. Sizler de öyle yapın çocuklar. Biraz kurusun. Boşluğa basınca da diğer tarafa dönsün. Şöyle yapalım. 180. Şimdi boşluğa bastım. Kapım açıldı. Yeşil bayrağa bastım. Kapım kapandı. Harika. Şu an çalışıyor. Bir de bunun algoritmasını oluşturacağız şimdi. Sonra tamamen çalışacak zaten. Şöyle koydum. Hemen algoritmamızı oluşturalım. Tasarımımı da sizin de rahat görmeniz için yapmak isterseniz şu şekilde koyuyorum. Şimdi biz bir mesafe koyalım. Yani bir engele yakınlık koyalım. Benim mesafem şöyle tutuyorum. Eğer ondan küçük ise kapım açılsın. Yani artık birisi yaklaşıyor olsun. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Şöyle evet. 10 yeterli ama sanırım. Evet, ondan küçük ise ben kapımın açılmasını isteyeceğim. Ama eğer benim değerim, mesafe sensörümden gelen değer ondan büyükse de benim kapımın kapalı kalmasını isteyeceğim. O zaman hep beraber kodları yazmaya başlayalım. Şuradaki kodlarımı hemen atıyorum. 90 ile 180 kalsın benim için. Geri kalanı atıyorum. Robotlara geldim şimdi.
Robotlardan benim kullanmam gereken bir tane kod bloğu var. O da mesafe sensörünün kod bloğu. Hemen şuradan mesafe algılama sensörünün kod bloğunu aldım. Ben şimdi ilk olarak bir koşullu ifade oluşturacağım. Koşullu ifademde ne diyeceğim? Mesafe sensörümden gelen değer 10'dan küçükse diye bir yazmaya başlayalım. Önce kapının açılma durumunu yapalım. Bunun için kontrole geldim ve buradaki eğer ise kod bloğunu alıyorum. Eğer ise'nin içerisine mesafemin küçük olma durumunu kontrol edecek olan işlemlerdeki küçüktür parametresini alıyorum. İlk kutucuğun içerisine mesafe sensörümüzün kod bloğunu yerleştirdim. Şimdi ne oldu burada? Diyor ki eğer mesafeden gelen değer küçükse, kaçtan küçükse dedik? 10. Benim için 10. Sizler isterseniz daha küçük yapabilirsiniz. 10 santimden küçük ise ne yapmasını isteyeceğim? Kapımın açılmasını isteyeceğim. Kapımın açılma durumu benim için hangisiydi? Servo motorumun 180 derecelik açıya gelmesiydi. O zaman geliyorum Pino servo motor 2 numaralı kapıya bağlı servo motorum 180 açısına gelsin. Ama eğer benim mesafe algılama değerim, yani mesafe sensörümden gelen değerim 10'dan büyük ise, robotlara geldim. Hemen mesafe okuma değerim 10'dan büyük ise kapımın ne olmasını istiyorum? 90'da kalmasını istiyorum. Kapansın istiyorum. Peki bu işlem sürekli mi kontrol edilecek çocuklar? Bir kere mi? Ben bu işlemin sürekli kontrol edilmesini istiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Kontrole geliyorum. Sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum ve eğer kodlarını içerisine yerleştiriyorum. Önce bir yeşil bayrak ile çalıştıralım. Sonrasında ise şöyle yapalım. İçerisine yüklemeye başlayalım. Şöyle mesafemi tutayım. Servo motorumu pardon. Yeşil bayrağı bastım. Şu an engel olarak şurayı görüyor. Şöyle uzun bir engel koyalım. Şu an kapalı. Engelim yaklaştı. Gördüğünüz gibi kapım açık. Çıktı, kapandı. Engel geldi, açıldı. Harika. Artık kodlarımı Pino kontrol kartımın içine yükleyebilirim. Bunu nasıl yapıyorduk? Hemen kırmızıya bastım. Kodlarımı durdururum. Sürekli tekrarıyla yeşil bayrağı birbirinden ayırdım. Yeşil bayrağı kenarıya koydum. Robotlara gittim. Pino programını aldım ve sürekli tekrarla hop birleştirdim. Pino programının üzerine sağ tıkladım. Arduino'ya yükle dedim. Açılan sayfada Arduino'ya yükle diyorum tekrardan ve yükleme işlemim başladı. Şu an bilgisayarımdaki bütün kodlar Pino kartıma yükleniyor. Yüklendikten sonra pil yuvası ve pil şapkası yardımıyla yükledikten sonra pilim yardımıyla çok rahat bir şekilde kodlarımı çalıştıracağım. Bir de böyle kontrol edelim. Yükleme bitti. USB kablosunu çıkartıyorum. Şöyle kenara koydum. Pilimi taktım. Şöyle önde engel basın. On-off bölümünden on yapıyorum. Servo motorumu tutuyorum şöyle. Engel geldi, kapı açıldı. Engel yok, kapı kapandı. Birisi geldi, kapı açıldı. Birisi gitti, kapı kapandı. Evet, şimdi ise hemen on-off bölümünden off yapıyorum ve tasarımımıza devremizi yerleştirmeye başlayalım. Evet çocuklar, şimdi artık yerleştirme işlemim bitti. On-off bölümünden on yapıyorum. Artık engelim geliyor. Yani birisi yaklaşıyor. Kapım açıldı. Gitti, kapandı. Buradan geldi. Kapımız açıldı ve gitti, kapandı. Tekrar deneyelim. Hoş geldiniz. Bay bay. Evet.
Evet, sizler de elinizdeki malzemelerle pino malzemeleri ve pino kontrol kartı, mesafe sensörü ve servo motor ile akıllı kapı uygulaması yapabilirsiniz. Hatta yaptığınız bu projeyi lütfen bizimle paylaşın. İyi çalışmalar diliyorum.